Aman çok sıcak buralarda. Ankara'nın sıcaklarından kaçtık. Daha sıcaklara geldik. Hep senin yüzünden. Yaranamazsınız. Öyle bir derdin mi vardı yaranmak gibi? Yok. Başlayalım mı? Başlamamış mıydık? Ailecek Biz kanalından herkese selamlar. Bu hafta Antalya Beldibinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kamp alanındayız. Burada ister çadırınızda, ister araçüstü çadır, ister motokaravan, ister çekme karavan her türlü konaklama yapabiliyorsunuz. Alan çok temiz. Duşları olsun, tuvaletleri olsun, kamp yerleri olsun, bulaşık yıkama yerleri olsun. Ayrı ayrı platformlar var mesela. Onların her birinde ayrı kendine özel yıkama yeri var. Aynen. Suyu var, elektriği var. Bir de elektrik, su, her şey dahil içerisinde karavan için 700 lira alıyorlar. Küçük çadır için 350, büyük çadır için 500'lü sanırım. Tam şimdi şeyden bakarım, videosunu çekerim size de. Onun Ama haricinde şöyle bir şey var. Şimdi karavan yerleri ikiye ayrılmış durumda. Bu su elektrik kısmını elektriği mi veremiyorlardı? Evet, Şimdi evet. çünkü sağ tarafa vermiyorlardı. diğer sağ alanda da bir, ama o tam denize sıfır. Tam denize sıfır olduğu için yani 3 adımdan sonrası, 4 adımdan sonrası denize geliyor. Aynen, yakın. Oraya Ondan veremiyorlar. dolayı oraya elektrik veremiyorlar. Su ihtiyacınızı hani buralardan doldurup oraya geçebilirsiniz Aynen, diyor. karşıda. Veya oradan varsa hortumunuz lavabolardan çekebilirsiniz diyor. Ama elektrik oraya veremiyoruz diyor. Elektrik sol taraflara ve olan platformlara veriyorlar. Ama ben şöyle bir şey gördüm. O tarafta lavabolarda şey yapmışlar. Mesela uzatma çekip kullananlar vardı tuvaletlerde. Elektriği mi? Bilmiyorum. Ha. O Ha. neydi? Hani yasal mı bilmiyorum ama. Yapılabiliyor demek ki, yapıyorlarsa. Yani yapanlara da herhalde ses çıkarmamışlar. Ama en dibe kadar kablo, bir Yok. 50 metre elektrik kablosu olmasın. Böyle biraz da bu taraflarda kalanlar için Aynen. bir tane falan iki tane gördüm böyle. Öyle. Şimdi biz karavanımızla geldik. Yani Muğla tarafına gitmeyi istiyorduk aslında ama şimdi aracımız 1.6.90'lık Doblo olduğundan dolayı hani biraz gözüm yemedi açıkçası o yokuşları, şeyleri tırmanması. Hem arabaya zarar verir, hem trafiği yoğunlaştırmak açısından, hem şey açısından bu tarafı tercih ettik. Yol gayet güzeldi Antalya tarafına gelirken. Biz Konya, Kulu, Antalya tarafına Aynen. girdik. Yani yol iyiydi. Biz sadece Antalya giriş tarafında yokuş aşağı indik ama öyle ağım bir yokuş şey yok, yani Muğla'daki gibi değil. Ondan dolayı hani 1.6.90'lık bir aracınız vesairesi varsa hani rahat rahat buraya getirebilirsiniz aracınızı. Hani birçok kamp alanına gittik. Şimdi Antalya Belediyesi'nin kamp alanı vardı. İlk durağımız orası oldu. Ama biraz iç tarafta kalıyor. Bir de gölgelik alanlarının hepsi doldurmuşlar. Güneşlik alanlar vardı. 750 lira istediler. Elektrik için de artı 150 lira değil, pardon, kullandığınız kadar ödersiniz demişti. Ama şöyle bir sorun var. Karavandan denize yürüme mesafesinde, yani bir cadde geçilmesi gerekiyor. Ondan dolayı orada pek hoşumuza gitmedi bizim. Hani burayı bildiğimizden dolayı şimdi oradan bu tarafa doğru gelirken birçok alternatif vardı. Onları değerlendirdik. Buradan bir Kemer tarafına gittik. Orada birkaç tane özel kamp alanı vardı. Oraları gezdik ama oraların da temizlikten dolayı biraz çocuklar da şey olduğundan dolayı, küçük olduğundan dolayı, temizlik şartlarından dolayı oraları da istemedik. Bir de diğer tabii böyle Kültür Bakanlığı veyahut da belediyelerin olduğu işletmelere göre biraz daha pahalı özel işletmeler maalesef. Bir de hep dip dibeler böyle. Yani buranın tek eksi yanı denizinin taşlık olması. Evet. Ama o da rahatsız edecek derecede değil. Deniz ayakkabılarınız varsa, hani deniz ayakkabısı olmadan Deniz ayakkabısıyla gelin. ya olmadı bu plastik terliklerle de mesela ben onlarla giriyorum. Uzun terliklerimde çok rahat oluyor.
Ama çocuklar falan rahat bir şekilde yüzebiliyor. Dalga yok. Güzel Dalga yani. hiç yok. Ve Dalga hiç suyu yok. çok temiz gerçekten. Aynen, çok temiz, çok güzel. Balık da tutabilirsiniz. Ben tutamıyorum ama. Yani kefal var, sokar var, çupra var denildiğine göre. Kefal bir iki tane saldırdı, bir aksiyon aldım ama çıkaramadım maalesef. Şimdi bu kadar. İyi seyirler dileriz. Alanı hem tanıtarak hem de güzel bir kamp videosu video olarak İnşallah sizlerin beğenisine sunuyoruz. Ben yapıyorum. Otomobil 70, büyük araç otopark 140, motosiklet otopark 50, otobüs otopark 400, çadır küçük 350, büyük 490, karavan 700, çardak 280, piknik masası 210, loca 600, şezlonglu loca 880, normal şezlong şemsiyeyle beraber 140 lira bir ücretleri var. Burada yine mescit ve tuvaletler. Burası diğer karavan park alanı. Böyle ortak yerler var. Mangal yapılabiliyor. Yeşilliklerin içinde. Şurada da şöyle çocuklar için güzel bir parkı var. Bu alanda diğer
karavan park alanı. Yalnız buraya elektrik ve su veremiyorlarmış. Ama bu yandaki lavabolardan uzatma kablosuyla çekenler de var. Burası tam denize sıfır konumda ama biraz daha taşlık bir yer. Yani büyük büyük kayalar var. Ama hemen yan tarafına gittiğiniz zaman oradan giriş yapılabiliyor. Burada gene ortak barbekü alanı var. Tuvaletler hemen yan tarafta. Çadırları genel anlamıyla boş bulunan yerleri kurulabiliyor. Arka taraf değil, ön taraf. Yani deniz manzaralı olan tarafı kuruluyor. Yani ortak buzdolapları olsun, lavabolar olsun, duş yerleri olsun. Yeterli kapasitede, sıra beklemiyorsun yani. Ve temiz. Alan keşfimizde yardımcı olan skuterumuza teşekkür ediyoruz. Hop, tümsekten kaçalım. Şimdi şurada da bir ortak alan var, buzdolabı. Çadırlar da gene bu kısma koyulabiliyor. Abi elektrik ve su ihtiyacınız yoksa, yani su ihtiyacınızı alıp istediğiniz yere geçebiliyorsunuz. Yani burası son. Söyledim, şurada güzel bir manzara var, size orayı göstereyim. Benim sevdiğim güzel manzaralardan. Deniz dün biraz dalgalıydı, ondan dolayı biraz pis, yani bulanık. Bir 30 metreden sonrası düzeliyor. Bundan da şöyle sahil. Saat 9 civarı mı? Saat 8:30 ve Konyaaltı sahili, Antalya. Öyle bir Ankara'ya giderken gezelim diye geldik. İnsanlar denizlere bu saatte giriyor demek ki burada. Ki normal yani. Antalya 40-45 derece aralarında geziyor. Ondan dolayı millet serinlemek için akşam denize giriyorlar. Sıcak olduğundan da akşam giriyorlar. Evet, sıcak olduğundan. Bak güzel güzel, herkes parklar falan güzelmiş. Şimdi Antalya'dan akşam serin saatlerde çıkalım dedik. Ama trafik vardı. Trafikte de kalırken böyle dolmuşun böyle bir tıs sesi olur. Yani öyle bir ses geldi. Biz dedik karavan tekeri mi patladı acaba falan derken açtık baktık, hiçbir yerinde bir şey yok. Sonradan çekiş düşüklüğü oldu arabada. Hani devam ettik yola ama yokuşlarda birinci vitese kadar düşürdü. Hani motor arızası verdi. Gece Isparta'ya geldik. Yani bir saat dura geldik. En son Isparta'da saat 3 gibi yattık. Saat 8'de artık biraz insanları rahatsız etmeye başladık. Aramalara başladık. Saat 9'da 2 tane ustaya ulaştık. Sağ olsunlar, geldiler, baktılar. Turboda bir sıkıntı yok ama partikül hatası veriyor dediler. Cihaza bağladılar. İşte sağ olsun Murat abi geldi. İşte partikülü açtılar, içine baktılar. Partikülün oradaki şeyler erimiş bayağı bir. Şimdi partikül iptali yapılacak. Ama bir 3 saat falan daha buradayız. Saat öğlen oldu. Yani serinlikte çıkalım dedik. Yine kaldık güneşe. Bakalım. İnşallah sorun çözülür, hallolur. Ondan sonra da tekrar yolumuza, Ankara'ya dönüşümüzü sağlarız. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yani. Buna şükür diyelim. Şimdi Isparta'da şeyi yaptırdık. Turbo hortumu patlamış. Ayrıyetten de partikül tıkanmış tamamıyla. Partikülü iptal ettik. Turbo hortumunu yeniledik. Bir iki test yaptılar, geldi ama Isparta tarafından gelirken Eğirdir'den sonra bir yokuş var. Yaklaşık 4 kilometre. %10 sanırım. Yani 1.6 90'lık veyahut da 1.3 70'lik
Ya 2000 motor, 180 HP, 120 HP, 6 Antalya, Muğla bu alanlara gidilmez. Niye gidilmez? Araba hem yoruluyor, bir noktadan sonra patlak veriyor. Şimdi hararet yükseldiği için biraz yükseldi, geri indi ama gene de kenara çektim. Gene ikinci vitese kadar düştü araba. Şimdi biraz durduk. Yani şöyle bir şey, gelirken mesela Konya yolundan geldik biz. Konya yolu daha iyi, daha güzel. Hem düzlük. Giderken çok rahat gittik. Ama gelirken mesela bu yokuşlar falan arkada karavan olduğu zaman arabayı zorluyor. Ondan dolayı Isparta yolunu değil, yarım saat 45 dakika hatta 1 saat fazla olsun Konya yolunu tercih edin. Dönüşte de Ankaralılar için söylüyorum. Yani o yolu kullanırsanız gelirken de giderken de daha iyi olur. Antalya ve Alanya tarafı için o yol yani 1.6 90'lık bir araçla rahatça gidilip gelinebilir. Ama Isparta tarafından gelmeyin. Burayı kaldırmıyor. Bu o yolu kaldırmıyor.